Selam arkadaşlar. Bu videomuzun konusu arın temelleri konusuna devam ediyoruz. Olasılık dağılımları, dağılımlara ilişkin komutlar. İlk önce dersimize bir notla başlayalım. Bundan sonraki derslerimizde R-Mart'tan kullanacağız. Bu sayede uygulamalı ekonometriyi anlatırken R kodlarının nasıl R-Mart'tan belgesinde yer aldığını göreceğiz. Ve PDF belgesi olarak nasıl sonuçlar ürettiğini göreceğiz. Aynı zamanda sıklıkla da text programını kullanacağız. Çünkü R'da yazı yazarken düzgün çıktılar elde edebilmek için LaTeX kullanmak gerekmektedir. Örneğin yukarıda yer alan YAML meta veri kısmında LaTeX paketlerinden Babel kullanıldı. Bunu Türkçe karakterin doğru bir şekilde anlaşılması, R-Mart'tan belgesi ürettiğimizde içindekiler ifadesinin, tablo ve şekillerin isimlerinin, contents, table ya da figure şeklinde İngilizce olarak değil de Türkçe bir şekilde yazılması için bu paketi kullanmaktayız. Nasıl kullanıyoruz? Ona gelirsek, buraya şu ifadeyi, header include ifadesini yazıyoruz. Bunun altına neleri koyabiliyoruz? LaTeX paketlerini koyabiliyoruz. Biz burada Babel paketinden Türkçe dil desteğini kullan olarak bir ifade yazdık. Use package Turkish Babel şeklinde. Bu şekilde bir PDF dokümanı ya da diğer adıyla belgesi ürettiğimizde elde ettiğimiz sonuca bakalım. Böyle ben dersten önce ürettim bu PDF dokümanını. Burada içindekiler kısmı Türkçe, tarih Türkçe. Bu şekilde ne yaptık? Burada herhangi bir tablo üretmemekle birlikte tablolar da Türkçe olarak üretilmekte. Tablo olarak geçiyor ismi. Konumuza geri dönersek, olasılık dağılımları ve dağılımlara ilişkin komutlar. Burada ilk önce istatistiksel dağılımlar için R fonksiyonlarının neler olduğuna bakalım. Bunun için bu ders notlarını üretmek için kullandığımız, yani uygulamalı ekonometri ders notlarını üretmek için kullandığımız kitabın 42. sayfasındaki tabloyu kullanacağız. Tablo şu şekilde. Burada bir notum daha var. Bu tabloyu R-Mart'tan da Virtual Editor kullanarak oluşturduk. Buna ilişkin bir videoda çekeceğiz. Yani R-Mart'tan da Virtual Editor kullanımına kullanarak tablo oluşturmaya ilişkin. O videomuzun linkini de videoyu çektikten sonra bu videonun açıklamalarına ekleyeceğim. Burada tablomuzun başlığı istatistiksel dağılımlar için R fonksiyonları. İlk sütunda dağılımların isimleri mevcut. İkinci sütunda olasılık kütle ya da olasılık yoğunluk fonksiyonları mevcut. Birikimli olasılık fonksiyonları, olasılık dağılım fonksiyonları ya da birikimli olasılık yoğunluk fonksiyonları. Bazen biz bunlar kümülatif olasılık yoğunluk fonksiyonları da diyoruz. Burada kartil fonksiyonları mevcut. Burada da rastsal sayı üreticilere ilişkin fonksiyonları mevcut. Tablo ikiye ayrılmış. Kesikli değişkenler, sürekli değişkenler şeklinde. Olasılık kütle fonksiyonu kesikli değişkenler için kullanılan bir ifade. Olasılık yoğunluk ya da olasılık dağılım fonksiyonu ifadesi de sürekli değişkenler için kullanılıyor. Burada olasılık kütle fonksiyonları ve olasılık dağılım fonksiyonları için fonksiyonların başında D var. Yani dağılım akabinde de dağılımın ismi geliyor. Birikimli, dolayısıyla D ile başlayanlar olasılık
olasılık dağılım fonksiyonlarına ilişkin, genel olarak konuşursak olasılık dağılım fonksiyonlarına ilişkin fonksiyonlar ya da komutların gösteriyor. Birikimli ya da kümülatif olasılık yoğunluk fonksiyonlarının R fonksiyonlarının başında da P ifadesi, kartil fonksiyonlarının başında da Q harfi var. Rastsal sayı üreticilerin başında da R var. Bu genel kullanım. Örneğin normal dağılıma baktığımızda P norm, iki tane normal dağılıma ilişkin neyimiz var? Birikimli olasılık yoğunluk fonksiyonu ya da komutumuz var. Burada P norm ilki standart normal dağılıma ait. İkincisi de herhangi bir normal dağılıma ait. Standart normal dağılımın ortalaması mü ve standart sapması sigma bilindiği için, yani ortalaması 0, standart sapması 1 olduğu için bunu belirtmeye gerek yok. Ama herhangi bir dağılımı belirtirken o dağılıma ilişkin parametreleri ne yapmak gerekiyor? Fonksiyona girmek gerekiyor. Normal dağılımda da iki tane parametre ile belirtebiliriz. O da mü ve sigma ile. Dolayısıyla herhangi bir x değerinin belli bir dağılımdan gelen x değerinin olasılığını, birikimli olasılık değerini elde etmek için ne yapıyoruz? Şu ifadeyi kullanıyoruz. Yani hangi dağılımdan geldiğini belirtiyoruz. Burada bir örnekle, binom dağılımına ilişkin bir örnekle konumuza devam edeceğiz. X değişkenimiz bir kavanozdan yerine koyma yöntemiyle çekilen 10 topun kaç tanesinin beyaz olduğunu göstersin. Bu arada bu örnek de yine aynı kaynaktan geliyor. Kullandığımız kitaptan. Örneğimizde devam edersek, çekilen herhangi bir topun beyaz olma olasılığı ise %20 olsun. Yani bunun anlamı ne? Kavanozdaki toplardan %20'sinin beyaz olduğu anlamına geliyor. Bu da çekilen herhangi bir topun beyaz olma olasılığının 0,2'ye eşit olduğu anlamı taşımaktadır. Dolayısıyla x değişkeni binom dağılımına sahip olacaktır. Ya çekilen top beyazdır ya da değildir. Top sayısı bizim n, p beyaz olma olasılığı 0,2 ve x'in aldığı değerler 0 ile 10 arasında değişmekte. Beyaz top elde edilmesine ilişkin olasılık şu şekilde ifade ediliyor. Yani bu denklemler lateks kullanılarak yazılıyor. Burada biz denkleme ilişkin bir denklemi nasıl yazıyoruz? Begin equation ifadesiyle başlıyor bir denklem yazma. End equation. Şuradaki ifadeyi yazmaya gerek yok. Buradaki ifade denkleme manuel olarak denklem numarası verdik. Denkleme otomatik olarak da denklem numarası verilebilir. Manuel olarak da denklem numarası verilebilir. Biz burada manuel olarak denklem numarası verdik. Burada ürettiğimiz denklem binom dağılımına ilişkin denklemimiz şu denklem. Burada x binom dağılımına ilişkin denklemimiz. Çekilen top sayısının tam olarak iki beyaz topa eşit olma olasılığı nedir diye bir soru sorduğumuzda cevabımız arkadaşlar n yerine 10, k yerine 2, p yerine beyaz olma olasılığı 0,2 ve iki tane neyimiz var? K 2'ye eşit. Dolayısıyla 1 eksi p 0,8'e
ve n eksi k'da 8'e eşit. Bulduğumuz yani yazdığımız ifadenin karşılığı şuna tekabül ediyor. Ve bulduğumuz olasılık 0.302, yani şu şekilde ürettiğimiz belgede yer alıyor. Benzer işlemi R'da mekanik olarak da şu şekilde yapabiliriz. Bu bizim permütasyon işaretimiz. Ondan iki tanesini, pardon, kombinasyon işaretimiz. Ondan iki tanesini çek ve şu ifadeyle çarp. 0.2 üzeri 2 çarpı 0.8 üzeri 8 ile çarp. Elde ettiğin sonucu bize görüntülüyor. Burada elde ettiğimiz sonuç üsttekinin aynı. Yuvarladığımız takdirde bu da 0.302. Bu da ürettiğimiz belgede şu şekilde görüntülenmekte. Bakın şurada şu şekilde. Aynı ya da biraz önce vermiş olduğumuz dağılım fonksiyonlarına ilişkin komutları kullanarak, yani şu tabloda yer alan, bakın dbinom komutunu kullanarak burada bu komutları kullanarak ne yapabiliriz? Aynı sonucu otomatik olarak R'da elde edebiliriz. Bunu nasıl elde ediyoruz? Tam x'in, yani tam beyaz top sayısını 2'ye eşit olma olasılığı binom dağılımını elde etmek için n ve olasılığı, beyaz top olma olasılığını girmemiz gerekiyor burada bu örnekte. Ve yine bu kod satırı çalıştığında yukarıda manuel olarak elde ettiğimiz sonucun aynısını ne yapıyoruz? Elde ediyoruz. Bu da bakın dbinom komutumuzu çalıştırdığında şu sonucu elde etmiş oluyoruz. Bu da belgemizde nasıl görünüyor? Aynı zamanda bir ya da birden fazla vektör argümanı sunarak da şu sonucu elde edebiliriz. X'in yani otomatik olarak elde ettiğimiz sonucu şu şekilde de elde edebiliriz. X'in alabileceği tüm olası değerleri atayalım. Burada R'da bir sequence, yani sayı dizisi oluşturuyoruz. Bu sayı dizisi X'in alabileceği tüm değerler. Yani torbamızda kavanozumuzda 10 tane topumuz vardı. Çekilen toplar hiçbiri beyaz da olmayabilir. Bir kısmı beyaz olabilir. Tamamı beyaz olamaz. Bu yerine koyma yöntemiyle çekiyorsanız tamamı beyaz olur. Dolayısıyla x'in alabileceği değerler 0 ile ne arasında değişiyor? 10 arasında değişiyor. Böyle bize bu komut ne oluşturacak? 0, 1, 2, 3 şeklinde bir sayı dizisi. 0'dan başlayıp 10'a kadar giden bir sayı dizisi oluşturacak. Ya da şurada oluşturduğumuz pdf dokümanına bakarsak bu sayı dizisini oluşturdu. X adı altında sakladı. Dolayısıyla X adı altında sakladığı için görüntüleme yapmıyor. Ama eğer herhangi bir adı altında saklamasaydık ne yapardı? Görüntüleme de yapardı. Tüm olası X değerleri için olasılık kütle fonksiyonlarını elde edelim. Olasılık kütle fonksiyonlarını şu şekilde elde ediyoruz. D binom X, N ve beyaz olma olasılığını girdik. Ve bunu fx adı altında sakladık. Fx değerlerimiz bakın burada mevcut. X 0, 1, 2, 3, 4 fx değerlerimiz de burada mevcut değil. Pardon. Bir isim altında sakladığımız için bu değerler görülmemekte. Daha sonra tablo şeklinde, yani R'da oluşturuluyor ama görüntüleme yapmıyor. Çünkü belli bir isim altında sakladık mı görüntüleme yapmak için ne yapmamız gerekiyor? O ismin üzerine tıklayıp run'a basmamız gerekiyor ama Markdown'da hepsini toplu halde oluşturduğu için şu an X'i tanımadığı için, çalıştırmadığımız için şu kod satırını X'i tanımadığı için ne yapamıyor?
elde edemiyor ama bu kod satırını istersek çalıştırabiliriz. Şurada run'a tıkladığımızda kod satırı sadece şu alan çalışabilir. fx benzer şekilde çalıştırabiliriz ama biz toplu halde çalıştıracağız ve takip eden sonuçları elde edeceğiz. Tablo şeklinde matris olasılık değerlerini elde edelim. Burada x ne değerleri alıyor? 0, 1, 2, 3, 10 değerlerini alıyor. Ve fx bu her bir x değerine karşılık kütle olasılık kütle fonksiyonlarında fx değerleriyle eşleştirdiğimiz bir matris oluşturuyoruz. cbind komutu ne söylüyordu size? Bakın cbind komutuyla elde edeceğimiz sonuçları herhangi bir isim altında saklamıyoruz. Saklamadığımız için direkt bu komut satırından elde edeceğimiz sonuçlar belgemizde görüntülenecek. cbind komutu neydi? Daha önce işlemiştik. Daha önceki uygulamalı ekonometri derslerimizde işlemiştik. Sütunlar şeklinde birleştir. Birinci sütunda x değeri, ikinci sütunda da fx değeri yer alacak. Metnimize baktığımızda gördüğünüz üzere birinci sütunda x değerleri 0, 1, 2, 3, 4 10'a kadar. X'in 0 değerini alma olasılığı, X'in 1 değerini alma olasılığı, X'in 10 değerini alma olasılığı şeklinde olasılıklar ne yaptı? Hesaplandı. Grafiğini elde etmek istersek type h fonksiyonu burada serpme diyagramını elde eden plot fonksiyonunu kullanıyoruz. X ekseninde, fx, y ekseninde eğer type eşittir tırnak içinde h girmezsek noktalar şeklinde serpme diyagramı oluşturacak. Fakat type h'ye girersek bir de dikey çizgi olarak grafiği sunmakta. Neyi kastediyoruz? Yani şu grafiği elde ediyoruz. X ekseninde x, y ekseninde de fx grafiğini elde ediyoruz. Ya da run'a tıkladığımızda bu grafik aşağıda görüntüleniyor arkadaşlar. Şu çarpı işaretine basaraktan da görüntülemeyi ortadan kaldırabiliriz. Eğer bu değişkeni sürekli değişken olarak ele alır, bu sürekli bir değişken değildi. Bu değişkeni standart normal olasılık yoğunluk fonksiyonunu çizmek istersek kullanacağımız komut curve komutu. Curve eğri çiz anlamı taşıyor. X değişkenimizin eksi 4 ile 4 arasında normal bir değişkenmiş gibi grafiğini çiz diyoruz. Bakın buraya tıkladığımızda grafiğimiz şuna benzeyecek ve belgemizde zaten şu şekilde belgemizde yer almakta. Bu sayede ünlü çan eğrisi şeklinde standart normal dağılıma ait olasılık yoğunluk fonksiyonu elde edilir. Bu dersimiz burada bitmektedir. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.